Acayip Tarifler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizinle şifa dolu bir tarif paylaşacağım. Kanalımda daha önce yine böyle bağışıklık kuvvetlendirici bir tarif paylaşmıştım ve deneyen herkes çok memnun kaldı. Çok güzel geri dönüşler aldım. Yine çok güvendiğim ve uzun zamandır evimde de uygulayıp iyi sonuçlar aldığım bir tarifle geldim. Bu önümde görmüş olduğunuz ağaç kökü son zamanlarda adını sıkça duyduğunuz Udi indi ağacının kökleri. Bu ağaç öyle şifalı, öyle mucize ki hadislerde bile yer bulmuş ve tavsiye edilmiş. Şimdi ben nasıl uygulayacağımı sizinle paylaşacağım. 2 tarif vereceğim. Öncelikle Udi indiği nasıl satın alacağınızdan bahsetmek istiyorum. Bu şekilde kök halinde satın alabilirsiniz. Kök halinde aldıktan sonra bakın burada benim hazırladığım gibi rendeyle bu çok kök olduğu için çok sert. Yapması biraz zor, zahmetli ama küçük bir rendeyle böyle kökleri rendeleyerek isterseniz kendiniz öğütebilirsiniz. Ben burada tarifi hazırlamaya başlamadan önce rendeledim. Burada da öğütülmüş hali var. Artık aktarlarda da öğütülmüş olarak alınabiliyor. Neden rendelenmiş halini gösteriyorum? Öğütülmüş olarak satın almanız yerine sizin önünüzde kökü öğüterek vermelerini rica edin. Çünkü herhangi bir kandırılmaya maruz kalmanızı istemiyorum. O yüzden hemen sizin gözünüzün önünde öğüteceklerse öğütülmüş olarak alabilirsiniz. Ama her aktarda öğütme makinesi olmayabiliyor. O zaman böyle kök şeklinde alıp rendeleyerek de öğütebilirsiniz. Udi indi karışımını 2 farklı şekilde hazırlayacağım. Bir tanesi şöyle süzme çiçek balığı ile olacak. Bir tanesi de soğuk sıkım sızma zeytinyağı ile olacak. Zeytinyağı ve balığın zaten şifası tartışılmaz. Udi indi ile birleştiği zaman da bu şifa katlanarak çoğalıyor ve gerçekten etkilerini görebiliyorsunuz. Ama Udi indiye verdiğim önemi kesinlikle gerçek bal ve gerçek zeytinyağı kullanmaya da veriyorum. Çünkü eğer biliyorsunuz piyasada çok fazla sahte ürün var. Analiz raporlarını paylaşmayan markalar var. Ama Anadolu Mahsul sattığı bütün ürünlerin analiz raporlarını tüketiciyle paylaşıyor. Ben mutfağımda güvenle kullanıyorum. Sizin de bu karışımları hazırladığınız zaman gerçekten orijinal olduğuna inandığınız sertifikalı ürünler kullanmanızı tavsiye ediyorum ki gerçek şifaya ulaşabilin. Şimdi önce zeytinyağlı olan karışımı hazırlayalım. Bunun için şu rendelediğim Udi indiyi kullanacağım. Oran vermek için ben bir tartı kullanacağım. Fakat size de kaşık ölçüsü olarak da söyleyeceğim. Zeytinyağlı karışımı hazırlarken böyle bir kavanoz kullanıyorum. Kavanozumu önce sterilize ettim. Kavanozu şöyle tartımın üzerine alıyorum. Zeytinyağlı hazırlayacağımız Udi indide 1 ölçü Udi indiye 5 ölçü zeytinyağı kullanacağız. Bu ne demek? Yani şöyle tartarak size anlatayım. 1 yemek kaşığı ekledim. 7 gram geldi. 11 gram oldu. İkinci kaşığı ekledim. Ben burayı 15 grama tamamlayacağım. Üzerine 5 misli kullanacağım için 75 mililitre sızma zeytinyağı ekleyeceğim. Evet, tam 75 mililitre zeytinyağını da ekledim. Kavanozun kapağını kapatıyorum. Şöyle sıkıca. Şimdi eğer bu videoyu yaz aylarında izliyorsanız evinizin en çok güneş alan yerine bu kavanozu yerleştiriyorsunuz ve 21 gün boyunca güneşte bırakıyorsunuz. Günde 1 ya da 2 kere kavanozu çalkalamanız gerekiyor. 21 günün sonunda bu yağı süzerek tüketebilirsiniz. Ama kış aylarındaysanız ya da çok güneş almayan bir ülkede yaşıyorsanız o zaman şimdi göstereceğim yöntemi deneyeceksiniz. Bu yöntemde benmari'de olacak. Şöyle sizi ocağın başına alayım, benmari'de nasıl hazırladığımı anlatayım. Ocağımın üstüne bir tencere aldım.
Şöyle size de yakından göstereyim. Tencerenin dibine 1,5 bardak kadar su koydum. Üzerinde de böyle bir süzgeç var. Bu süzgecin aynısı olmak zorunda değil. Tencerenize sığan herhangi bir süzgeç olabilir. Ağzını sıkıca kapattığınız kavanozu şöyle iyice çalkalıyorsunuz. Su kaynadıktan sonra kısık ateşe alıyorsunuz. Ve kavanozu süzgecin üzerine yerleştirip kapağı kapatıyorsunuz. Kısık ateşte bu buharda 45 dakika, maksimum 50 dakika boyunca kavanoz bekleyecek. Ondan sonra nasıl muhafaza edip saklayacağımızı anlatacağım. Şimdi ballı karışımı hazırlayalım. Evet, şimdi ballı olan udi hindi macununu hazırlayalım. Ben yine tartının üzerinde hazırlayacağım. Şöyle 1 yemek kaşığı udi hindi, 13-14 gram geliyor. 2 yemek kaşığı, tam dolduramadım. Yani 30 gram olacak şekilde 2,5 yemek kaşığı udi hindi aldım. Burası 30 gram. ...140 gram balımı ekledim. Üzerine yine şifa kaynağı sızma zeytinyağımdan 2-3 yemek kaşığı kadar ekliyorum. Şu bir. Şu da 2. Tahta bir kaşıkla burayı karıştırıyorum. Tartımızı alalım. Eğer tartınız olmadan yaptığınızda çok koyu görürseniz birazcık daha bal ekleyip kıvamı açabilirsiniz. Ama zaten çok cıvık olmayacak. Bir macun kıvamında olması lazım. Şöyle size de yakından kıvamını göstereyim. Bakın tam bir macun. İyice karıştırıyorum. Böyle bir macun elde ediyorum. Bu macun işte şifa dolu mucize bir macun oluyor. Böyle karıştırdıktan sonra hani bir gün bekletip ertesi gün kullanmaya başlarsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Kavanozun kapağını kapatıyorum. Bu şekilde bir gün dinlendireceğim. Ondan sonra tüketmeye başlayacağım. Bunu oda ısısında tutuyoruz. Çok gün ışığı alan bir yerde olmamasına dikkat ediyoruz. Hani mutfakta, tezgahın bir köşesine, bir elinizin altındaki dolapta muhafaza edebilirsiniz. Benmari'deki henüz hazır olmadı. Benmari'deki de hazır olduktan sonra artık bu macunu ve şifalı udi hindi yağını nasıl tüketeceğinizden de hemen bahsedeceğim. Evet, 45 dakika doldu. Şimdi artık tenceremin altını kapatıyorum. Udi hindi yağımı içinden alıyorum. Evet, benmariden aldığımız kavanozu soğumadan şöyle bir alüminyum folyoya sarıyoruz. Bu şekilde folyo ile kapattıktan sonra soğuk olmayan evin sıcak bir bölümüne kaldırıyoruz ve günde 1-2 defa böyle çalkalayıp bırakıyoruz. 21 günün sonunda udi hindi yağını ince bir süzgeçten, tülbent de olabilir bu, hiç partikül kalmaması için, güzelce süzüyoruz. Süzdükten sonra isterseniz şifa niyetine direkt yağ olarak yiyebilirsiniz. Eğer yiyemezseniz, tadından hoşlanmazsanız ki bence tadı gayet güzel, yiyeceklerinizin, yediğiniz yemeklerin üzerine bir tatlı kaşığı dökebilirsiniz. Üst solunum yolu enfeksiyonları varsa çok küçük miktarlarda buruna damlatabilirsiniz. Ben açıklama kutusuna udi hindinin faydalarını zaten yazacağım. Video boyunca da ekrana sık sık faydalarından yazdım. Ama videomun başında da dediğim gibi udi hindinin gerçek şifasından faydalanabilmek için mutlaka gerçek olduğuna inandığınız bal ve zeytinyağı ile bu kürleri hazırlamanızı tavsiye ediyorum. 2 kürde oda ısısında uzun süre bozulmadan bekleyebilir. Biz evimize yaklaşık 2 yıldır hiç antibiyotik sokmadık. Çok şükür ki udi hindinin şifasından faydalanıyoruz. İstiyorum ki sizler de bu şifaya dahil olun. Sizler de kullanın ve sevdiklerinize tavsiye edin. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.